Merhaba, ben Doktor Erhan Özer. Bu hafta sizlerle yine birlikte beraberiz. Bugün sizlerle perkutan endoskopik gastrostomi, PEG, belki hiçbir şey anlamadınız yabancı kelimeler. Türkçesi mideyi tüple besleme, dışarıdan tüp yardımıyla mideyi besleme işine PEG diyoruz. Şimdi bu PEG olayını biz hastalara, yani midesine dışarıdan tüp koyalım böyle besleyeyim dediğimizde hasta yakınları buna bazen itiraz etmekte. Başka yolu yok mu demektedir. Özellikle felçli hastalarda, Alzheimer'lı hastalarda, demans hastalarında, yutma bozukluğu olan hastalarda, baş, boyun, boğaz kanserinde, yemek borusu kanserlerinde eğer endoskopi içeriye geçebiliyorsa, bunlarda hastaların yutması sorunludur. Yutma esnasında da özellikle sıvı gıdaları hastalar yutarken yemek borusuna değil de nefes borusuna kaçırır ve aspire eder ve buna aspirasyon pnömonisi, aspirasyon zatürresi diyoruz ve hastaların hayatına mal olabilir. Bu yüzden hastaların bakımı evlerinde çok zordur. Eğer bir hastada 3-4 haftalık bir beslenme bakımı gerekiyorsa bunları nazogastrit dediğimiz burundan yemek borusuna mideye bir hortumla sokarak beslenme yapabiliriz. Veya damar yolundan TPN dediğimiz özel serumlarla besleyebiliriz. Ama bunlar bir ay sonra bunların komplikasyonu çıkar. Ama demin bahsettiğim demanslı, Alzheimer'lı, felçli hastalar, kanserli hastalar, yutma problemi olan hastalar, akciğerini aspire eden hastalarda bunları uzun süre kullanacağımız için mümkün değildir. Bu durumda mideye bir dışarıdan tüp takarak endoskopi yardımıyla, ağızdan endoskopiyle girerek dışarıdan da bir tüp sokarak tüp yardımıyla besleme mümkündür. Buna kısaca PEG diyoruz. Mideyi tüple besleme. Bu tüple besleme ne kadar sağlıklı derseniz neredeyse %100 sağlıklıdır. Fakat burada durum şu. Bazen hasta yakınları bu beslenmeyi kabul etmiyor. Bazen de hekimler bu beslenme konusunda hasta yakınlarına geç bilgi verebiliyor. Bunu bugün anlatmamın sebebi yakın zamanda böyle bir hasta gördük. Maalesef geç kalmıştık. İleri derecede malnütrisyonu olan, yani ileri derecede beslenme bozukluğu olan, kas atrofisi olan, 1,5-2 yıldır yemek yemeyen, 35 kilo zayıflaması olan, kaloriyi sadece alkolle alan bir hastamızı gördük, hastaneye yatırdık. Fakat bu 2 yıllık olayda hasta daha önce yemek yemediği için bu hastaya mideden tüple beslenme olayının 2 sene önce olması gerekirdi. Çünkü hasta yediği her şeyi akciğerine kaçırıp aspire ediyordu ve aspirasyon zatürresi sebebiyle hastaneye yatırmak zorunda kaldık. Maalesef aspirasyon zatürresi ağır bir tablodur. Yaşta genellikle 60, 70, 80 yaşında olduğu için bu hastalarda ileri yaştır. İleri yaşta olduğu için yoğun bakıma yatmak zorundadırlar ve yoğun bakıma yatan bu hastalarda maalesef mortalite, yani ölüm oranı çok fazladır. Mümkün olduğu kadar bu şekilde olan ileri yaştaki demanslı, felçli, Alzheimer'lı, kanserli hastalarda mideden tüple beslenmesini önermek, hayatı uzatmak, hayat kurtarıcı olabilir. Hatta bunların hayatları konforlu da olabilir. Bazı öyle hastalar var ki midesinden tüple beslenmekte, kravatını, ceketini takıp işine gitmekte, genel müdürlük yapmakta, kendi kendine beslenmektedir. Burada hiçbir sakınca yoktur ve bu tüpün içerisinden hastanın kullandığı bütün ilaçlarını verebiliriz. Suyunu verebiliriz. Mamasını verebiliriz. Gerekirse blenderdan geçirilmiş, bir tülbentten süzülmüş şekilde sıvı gıdalarını dahi verebiliriz. Tüplerin bakımı çok kolaydır. Islak bir sabunlu bezle, steril bir bezle silerek bunu yapabiliriz. Hastayı günde 4-5 kez özel mamalarla, ki bu özel mamalar neredeyse içindeki besin ögeleri açısından, elektrolitler, mineraller açısından normal beslenmeye uyacak şekilde düzenlenmiştir. Bu beslenme şeklinde hastanın kilosuna, boyuna göre ne kadar kalori alacağı doktor tarafından hesaplanarak bu tür beslenebilir. Ayrıca protein tozları ilave edilebilir. Bu şekilde yaşayan, 5 sene, 10 sene, 15 sene yaşayan birçok hastamız vardır. Ama önemli olan burada PEG açılmasını, yani midenin
Tüple beslenmesi konusunda geç kalmamaktır. Geç kalmamayı sağlayacak olan da bizler hekimleriz. Biz hekimler bu tür hastalara, hasta yakınlarına mutlaka böyle bir alternatif olduğunu, bu alternatifin de çok kolay olduğunu, ağrısız bir işlem olduğunu, pek takılması 10 dakikalık bir işlemdir, lokal anesteziyle yapılır, hiçbir sıkıntısı yoktur. O takılan pekler, beslenme tüpleri 6 ay, 1 sene, 2 sene kalabilir eğer bir sorun çıkarmazsa. Daha sonra değişmesi de kolaydır. Bunları hastalara anlatırsak hastalar ikna olur ve yaşam kaliteleri aksine artar, kötüleşmez. Ama toplumda şöyle bir şey var. Hastada ve hasta yakınlarında pekle beslenmesi çok kötü bir imaj gibi algılanmakta. Halbuki öyle değildir. Öteki türlüsü daha kötüdür. Siz hastayı pekle beslerseniz, yani mide tüpüyle beslerseniz 5 sene 10 sene yaşatabilirsiniz. Ama mide tüpüyle beslenmeyip de hastayı ağızdan beslenmeye zorlamaya kalkarsanız, aspire ettiği zaman, bir aspirasyon zatürresi olduğu zaman hastayı 10-15 gün içerisinde kaybedebilirsiniz. Bu yüzden bugün bunu anlatmamın sebebi, daha henüz şu an hala yoğun bakımda yatan bir hastamızın başına gelen bir olaydı bu. Keşke 2 sene önce pek takılması, tüple beslenmesi önerilseydi de yapılsaydı da hasta bugün yoğun bakımlık olmaz ve aspirasyon zatürresi geçirmezdi. Bu yüzden tüm meslektaşlarıma ve ayrıca tüm hastalara buradan öneriyorum ve uyarıyorum. Diyorum ki pek açılma zamanını kaçırmayın. Hasta yakınlarına da doktorunuz pek dediğinde, yani tüple beslenme dediği zaman lütfen buna ikna olun. Bu kötü bir şey değil. Hastanızın hayat kalitesini ve konforunu artırır. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için sağlıkla, sağlıcakla kalın.